Merhaba arkadaşlar, kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar ve sevgiler. Bugün sizlere çok lezzetli börek tarifim var. Bir o kadar da kolay arkadaşlar. Hamur yoğurmadan, mayalama beklemeden çok çabucak bir şekilde hazırlayıp fırına sürebiliriz. Öncelikle iç malzemesini hazırlıyorum arkadaşlar. Patatesli yapacağım. 2 tane soğanı doğradım. Yarım kahve fincanı sıvı yağ ekliyorum. Soğanlar yumuşayana kadar kavuruyorum. Şöyle ara ara karıştıralım soğanımızı. Soğanımı yumuşayana kadar kavurdum arkadaşlar. Şimdi salça ekleyeceğim. Şöyle yarım yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Şöyle kahvaltılık domates sosu ekliyorum arkadaşlar. İsterseniz domates sosu ya da melemen ya da domates rendeleyip de koyabilirsiniz. 3 yemek kaşığı ekleyeceğim. Şimdi de baharatlarını ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı kırmızı biber, 2 çay kaşığı da tuz ekliyorum. Bu böreğin iç harcını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Peynirli, patatesli, kıymalı, ıspanaklı, evinizde ne varsa bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi de rendelemiş olduğum patatesi ekliyorum. 2 tane büyük boy patatesi rendeledim. Onu da tavama ekliyorum. Patatesler yumuşayana kadar kavuruyorum arkadaşlar. Ara ara karıştırarak patatesler yumuşayana kadar patatesimi kavuracağım. Evet arkadaşlar, patatesimiz yumuşamaya başladı. Çok da yumuşatmayalım. Biraz da böreğin içinde pişecek. Onu da göz önüne alarak şöyle orta derecede yumuşaması yeterli olur. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi ocağımı kapatıyorum. Patatesimi soğumaya bırakıyorum. Bu arada da hamurunu hazırlayalım. Evet arkadaşlar, sıra geldi hamurumuzu hazırlamaya. Şöyle yoğurma kabımıza 1,5 su bardağı oda sıcaklığında süt alıyorum. Sütümü ısıtmadım arkadaşlar. Aynı su bardağı ile 1,5 su bardağı da su ekliyorum. Şöyle 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzunu iyice bir karıştırıyorum. Daha sonra 1 kahve fincanı sıvı yağ ekliyorum. Burada 3 su bardağı unum var arkadaşlar. Birazını ayırıyorum. Kıvamını ayarladıkça ekleyeceğim. Üç su bardağı unumun hepsini kullandım. Hamurumuzu pürüzsüz hale gelene kadar çırpalım. Hamurumu iyice çırptım arkadaşlar. Böyle kek hamuru gibi cıvık bir hamur elde ettik. Bu kadar yeterli. Hamurumu kenara alıyorum. Tepsimi hazırlıyorum. Kullanacağım tepsiyi yağlıyorum. Kullanmış olduğum tepsinin boyutu 30'a 30 arkadaşlar. Şimdi şöyle göz kararı yarısından birazcık azını alıyorum arkadaşlar. Yarıdan fazlasını üzerine bırakacağım. Üzerini kapatması biraz zor oluyor. O yüzden yarıdan çoğunu üzeri için ayıralım. Hamuru iyice tepsiye yayalım. Sıra geldi iç harcımı şöyle hamurların üzerinden koymaya. Şöyle kaşıkla eşit bir şekilde koyalım. Kanalımda çok güzel börek tarifleri var arkadaşlar. Kanalımdan bakıp onlardan da hazırlayabilirsiniz. Hepsi çok pratik ve çok lezzetli. Deneyenler çok memnun kalıyor arkadaşlar. Videomu da buraya kadar izlediyseniz yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok çok önemli arkadaşlar. Kanalıma destek olmak için lütfen eksik etmeyin yorum ve beğenilerinizi.
Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Patatesimin hepsini koyacağım. Patateslerimi koyduktan sonra şöyle kalan hamurumu da gezdire gezdire döküyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay arkadaşlar. Lezzeti de bir o kadar güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim böreklerden birisi. Şöyle spatula ile üzerini kapatıyorum. Evet arkadaşlar, böreğim fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında üzeri birazcık kızarana kadar pişireceğim. Birazcık kızardıktan sonra fırından alacağım. Üzerine kaşar serpiştirip tekrar süreceğim. Şimdi böreğimi fırına sürüyorum. Böreğimin üzeri birazcık kızardıktan sonra fırından aldım arkadaşlar. Şöyle 200 gram kaşar serpiştiriyorum. Kaşarlarını serpiştirdikten sonra böreğimi tekrardan fırına sürüyorum. Kaşarlar eriyene kadar pişiriyorum. Böreğim pişti arkadaşlar. Bir 5 dakika dinlendireceğim. Servise geçeceğim. 5 dakika dinlendirdikten sonra böreğimi dilimliyorum. Böreğimde maya ve kabartma tozu kullanmadım arkadaşlar. İsterseniz mayalı veya 2 tane kabartma tozu ekleyebilirsiniz hamurunuza. Evet arkadaşlar, böreğim servise hazır. 2 dilim aldım. Bu şekilde servis ettim. Maya kullanmadan, kabartma tozu kullanmadan gördüğünüz gibi nefis bir börek oldu. İnşallah sizler de dener ve bu lezzeti tadarsınız. Kusura bakmayın arkadaşlar, şöyle lezzetini elimle göstermek istiyorum. Evet sevgili takipçilerim, bugünlük de bir videomun sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.